kalp rahatsızlıkları yaşayanlar ya da kalp nakli bekleyenler elbette ki çok yoğun dünya çapında ve dünyada yaşanan tüm ölümlerin de %31'i kalp ve damar hastalıkları nedeniyle dünya genelinde de organ bağışları az olduğu için haliyle bir kalp ameliyatı ya da bir kalp nakli diyebiliriz çok zorlaşıyor. Bu konumuzda, bu videomuzda yapay kalp Bivacor'u inceleyeceğiz. Kalp nakli ile birçok vakayı tedavi etmek mümkün olsa da verici bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Günümüzde dünya genelinde nakli için yılda sadece 4000 kalp bulunabilmektedir. Tam yapay kalp uygulaması gelecekte hayatları kurtaracak bir devrim yaratabilir. Onlarca yıldır tam yapay kalp denemeleri yapılıyor. Ancak şu ana dek gerçek kalbin işlevini birkaç yıldan uzun bir süre yerine getirmeyi başaramadı. En son ortaya çıkan ve uzmanlara göre en umut verici olan TAH cihazının adı Bivacor. 3D baskı yoluyla üretilen bu titanyum pompada kan dolaşımını sağlamak için bağımsız çalışan bir manyetik rotor kullanılıyor. Daha önceki TAH teknolojilerinde yaşanan en büyük sorun cihazın hareketli parçalarında aşınma ve çabuk yıpranmasıydı. Manyetik levitasyon maglev sayesinde Bivacor'un merkezi döner rotoru elektromıknatıslı bir yatağın içinde asılı durmakta ve elektrik akımı mıknatıstan geçerken rotor dönmekte. Atar damar ve toplar damardaki kan bu yöntemle hareket ettirilmektedir. Sürekli bir kan akışı oluştuğu için nabız ortadan kalkmakta, ancak dahili bir elektromıknatıs ve harici bir cihaz yardımıyla kalp atışını taklit edecek şekilde programlanabilmektedir. Maglev sürtünmeden kaynaklanan aşınmaları önlediğinden aşınma nedeniyle oluşan komplikasyonların da azalacağı düşünülmektedir. Haliyle burada yapay kalbi insana naklettikten sonra bir şekilde işlevini devam ettirmek gerekiyor. Bunu da bu şekilde çözmüşler. Ama bunun haricinde de 3 boyutlu baskı yöntemleriyle birçok biyolojik sorunu giderecek, organ kısmında yeterlilik sağlayabilecek üretimler yapmayı düşünüyor bilim insanları. Ben bunun haricinde de çeşitli belgesellerde ve çeşitli videolarda denk gelmiştim. Hayvanlar üzerinde bu tarz organlarla deneyler yapılabiliyor. Eğer başarılı olursa bir sonraki aşaması ki çeşitli etik kurallardan ve denetimlerden geçtikten sonra insanlara dönüyor. Kola kutusundan daha küçük ölçekteki bu cihaz seçici lazer sinterleme denilen bir metal 3 boyutlu baskı tekniğiyle üretilmekte. Bu yöntemde ince titanyum tozları lazerle eritilip üst üste binen tabakalar halinde basılmakta ve cihazın son hali yavaş bir şekilde basıncı da ortaya çıkmaktadır. Hayvanlar üzerine yapılan deneylerde Bivacor büyük umut veren ve bir sonuç ortaya çıkardı ve nakil yapılan inekler 90 günlük test süresi boyunca hayatta kalabildi. Kas yerine metal içeren biyonik kalp kan akışını nasıl sürdürüyor diye sorabilirsiniz. Kalp ve damar hastalıkları dünyada yaşanan tüm ölümlerin %31'inden sorumlu. Kalp nakliyle birçok vakayı tedavi etmek mümkün olsa da verici bulmak da gittikçe zorlaşan bir durum. Tam yapay kalp uygulaması hayatları kurtaran bir devrim yaratabilir. Onlarca yıldır çeşitli tam yapay kalp denemeleri yapılıyor ama şu ana kadar çalışan bir kopyalama yapılamamıştı. En yeni ve uzmanlara göre umut verici cihaz TAH cihazının adı Bivacor. Bivacor'un sitesi Bivacor şirketinin dünya merkezinin Houston'da bir uluslararası ofiste Brisbane'da olduğunu söyledi. Bivacor'un kurucusu Timms, CEO John, baş sağlık görevlisidir. Bivacor'un sistemi şu şekilde tarif etti. Bivacor sistemi
zıt pompa gövdeleri arasında yer alan manyetik olarak fırlatılmış bir rotor içerir. Bu cihazın kalbin hem sol hem de sağ taraflarını desteklemesini sağlayan anahtar özellik, dönenin her iki tarafına monte edilen sol ve sağ pervane kanatlarıdır. Göbek, elektromanyetik motor ve pompa muhafazasının üstündeki yatak düzeneğiyle kaldırılır ve döndürülür. Çarkların adanmış hidrolik tasarımı, son teknoloji manyetik kaldırma, maglev teknolojisiyle birleştiğinde diferansiyel akışkan çıkışı sayesinde ince ayar yapmak için sirkülasyon harici bir kontrolör ve piller dahili bir cihaza perkütan bir aktarma organı üzerinden güç sağlar. Kon Avustralya Yayıncılık Kurumu'ndan açıklanan bir raporda Dr. John'un kadınların ve çocukların göğüs büyüklüğünü temsil ettiğini söyledi. Brisbane Times, Ocak ayında Avustralya ve ABD'den bir cerrah ekibinin koyunun kalbini aldığını ve bunu Bivacor cihazı ile değiştirdiğini bildirdi. Times raporda artık bir hastaya çalışması için sağlam ve güvenilir hale getirme meselesi dedi. Konseptin kanıtlanması ilk gerçek engeldi. Buradan gitmek için çok şey var ama emin olduğumuzdan emin olmak için işbirliği ekibimiz var. Bununla birlikte cihaz halen geliştirilme aşamasında ve henüz insan üzerinde denenmemiştir. Yapay kalp dışında kronik kalp rahatsızlıklarıyla savaşmak amacıyla kalp pompaları, kalp pili, yapay kalp kapakçığı ve yapay kan damarları gibi yapay organlar da yararlanılabilmektedir. Evet, yapay kalp Bivacor'u incelemiş olduk burada. Çok kısa oldu ama en azından size ne işlev sağladığını, nasıl çalıştığını kısaca özetlemiş oldum. Bu tarz yapay biyolojik ya da insana aktarabilecek biyolojik teknolojileri mutlaka denemek gerekiyor. Çünkü dünya genelinde kalp nakli dışında da birçok nakil bekleyen insanın aslında donör ve organ bağışlarının az olmasından dolayı hayatta kalamıyor. Bu tarz durumlara ümit olabilmesi açısından çok çok güzel bir gelişme. Birçok hastayı aslında yapay kalp teknolojisiyle de eğer ileride bu hayvan deneylerinin üstünde insanlar üzerinde de olumlu bir etki bırakırsa, ki bu takıldıktan mesela ömrünü insanı tamamlayana kadar herhangi bir sorun çıkarmazsa ve uyuşmazlık da yaratmazsa çok güzel bir teknoloji olacağını düşünüyorum ben. Evet, yapay kalp Bivacor'u incelediğimiz videomuzda burada son veriyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.